Merhaba arkadaşlar, ben Atlan Bakkal. Bir Boom Beach videosunda sizlerle tekrardan beraberim. Şu anki yayınımız arkadaşlar, başlıkta da belirttiğim gibi iki tane dubleks operasyonumuz var. Mevcut operasyonumuzun bitmesine yaklaşık 37-38 dakika kaldı. Hemen sonrasında ikinci operasyonumuzu açacağız. Ve üst üste iki tane dubleks operasyonu yapacağız. Ve sonrasında da biraz harita yaparız. Ve sohbet ederiz bir miktar. Ve böylelikle yayınımızı tamamlamış oluruz. Yani bayağı bir ada biriktirdim. Sırf yayın uğruna. Bu adalara da saldırı yaparız. Ona göre yayınımızı da tamamlarız. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Samet, Özcan, Eren, Muhammed. Evet, yayınımız başladı. Ses ve görüntü kontrolü yapalım. Şimdi arkadaşlar ben bir saldırıyı izleteyim size. Rastgele. Savaşı izlediğim sıkıntı değil. Önemli olan burada ses ve görüntüyü test etmek. Emre Reis iyi yayınlar demişsin. Teşekkürler, hoş geldin Emre. Nerede kaldın az daha? Polise kayıp başvurusunda bulunacaktık. Memleketteydim arkadaşlar yaz tatili dolayısıyla. Sizlere de en son yaptığımız yayında da söylemiştim. Devre kartları alışveriş yaptığımız o günlük saldırılardan mı geliyor? Şimdi günde 6 tane saldırı yaparsan günde 100 tane şey veriyor. Anahtar kart veriyor. Evet, yanılmıyorsam. Yok, anahtar kart değil de neydi o? Kart parçacığı veriyor 100 tane. Her gün 100 tane bedava. Onları toplayarak ne yapabilirsiniz? Takas yaparsınız. Ve takasla birlikte onları anahtar karta dönüştürürsünüz. Ve anahtar kartlarla da ne yaparsınız? Lider açarsınız arkadaşlar. Şimdi bu arada bir tane link paylaştım size. Hem yayında var. Sabitledim linki. Hem de sayfamda var. O linke tıklayarak 3 tane anahtar kart, 520 tane de kart parçacığı bedava arkadaşlar. Hemen o ödüllerinizi link patlamadan alın. Şimdi günlük ödüllerimiz var ya bizim şurada. Heh, günlük görev dediğimiz. Bakın bunları tamamlıyorsunuz. Toplam 6 tane görev var burada. Bunları tamamlarsanız size 100 tane kart parçacığı veriyor. Sonra ne yaparsınız? Kara borsaya gelirsiniz. Buradan kart parçacığına gelirsiniz. Biriktirdiğiniz kart parçacıklarını anahtar karta dönüştürürsünüz. Anahtar kartla da ne yaparsınız arkadaşlar? Lider sandıklarından ister elit lider ister sıradan lider artık sizin tercihinize göre ne yaparsınız? Biletlerinizi bu şekilde de harcayarak sandık açar ve lider açarsınız inşallah. Ben biriktirdim. Geçen aydan beri biliyorsunuz. Geçen ay ne vardı? El bombacısı vardı. Bu ayda meşale var. İkisini de almadım. Biriktirdim. Umarım önümüzdeki günlerde ne yapar? Düzgün bir lider gelir. Ben de harcarım onları. Evet, ilk saldırımızı Yalçın yapıyor. Yalçın arkadaşımız uyum üstüne saldırdı. Büyük ihtimalle Yalçın arkadaşımız evet, tanklardan Tunfeti'yi almış. Onun şafını kullanacak. Ve Anna'nın da süre uzatma toplarını kullanarak jenleri patlatacak. Şöyle. Ama yetmedi.
Bir tane daha atması gerekecek. Oranın canı ne kadar? 1700. Oo, bayağı yüksekmiş. Şimdi şöyle bir mesajlara bakayım. Siz de saldırıları izleyin. Bedrettin Çevik. Aleykümselam. Teşekkürler. Hoş geldin. Ercüment. Abi selamlar. Şu an 45. sırada olan Ay Yıldız timi bizim demişsiniz. Tanıtırız arkadaşlar. Ay Yıldız timi 45. sırada. 25'lik mi 50'lik mi timi Ercüment? Emre Reis. Reis bu sezon elit lideri aldın mı? Yok almadım arkadaşlar. Dediğim gibi geçen ay el bombacısı vardı. Bu ayda meşale vardı. İkisini de almadım. 2 aydan beri biriktiriyorum. Umarım haftaya pazartesi yeni bir lider gelecek. İşime yarayan bir lider gelir. Gerçi liderlerin hepsi çok işe yarıyor da hepsini maksimum yaparsanız işe yarıyor maalesef. Abi başlayalım mı? Yetişmez gibi geliyor Özcan. Başladık zaten ama sırayla saldıralım. Şimdi yetişmeyecek gibi olursa toplu halde saldırı yaparız. Evet. Yalçın Şaf ile jenleri almak istedi ama enerjisi yetmedi. Kötülük dükkanının hemen yanındaki dükkan parası abi onu sormuştum. Bir saniye hemen bakayım. Bu saldırıları izleyelim de. Eylem raporu ne işe yarıyor? Eylem raporu liderlerin herhangi bir liderin özelliklerini yani yeteneklerini yükseltmeye yarıyor. 2 tane yetenek var biliyorsunuz. Pasif yetenek ve aktif yetenek diye ikiye ayrılıyor. O yetenekleri seviyelerini yükseltmek amacıyla eylem raporlarını ne yapıyorsunuz? Kullanıyorsunuz. Ama lider açmak için de kart parçacığına ve kartlara ihtiyacınız var. Evet Murtaza. Aleykümselam Murtaza hoş geldin. Lazerci piyade lideri Paşimov gelecekmiş. Lazerci piyade liderim gelecek. Daha yeni geldi ya lazerci. Daha geçen haftalarda güncellemeyle birlikte bir tane lazerci lider gönderdiler. Niye ikincisine gerek var ki? Doğan yeşil alana saldırıyor. Hemen izleyelim. Hey maşallah. Erenov. Merhabalar değerli öğretmenim. Hediye için teşekkür ederim. Estağfurullah. Linke tıklayın arkadaşlar. Bakın mesajlara sabitledim linki. Oraya tıklayın. Orada size bir kod var. O kodu da tıklayarak telefonunuzdan kara kodu okutun ve ödüllerinizi alın arkadaşlar. 3 tane anahtar kart, 520 tane de kart parçacığı. Evet Doğan'a eline sağlık. Yani 25'lik tim demişsin Ercüment. Evet Nezir arkadaşımız Dejavu'ya saldırıyor. Hemen izleyelim. Ay Yıldız timi 25'lik ama şu saldırılar bir an önce bitsin ben şey yapacağım. Göstereceğim. Hem kendi timimizi göstereceğim hem yan timi göstereceğim hem de sizin timleri de gösteririm sıkıntı değil. Emre Reis şu saldırıları izlediğim için şeylere bakamıyorum şimdi. Dükkana bakamıyorum. Bu saldırılar bir tamamlansın. Soru cevap yaparız. Sıkıntı değil. Hallederiz hepsini.
Devre kartı dükkanında devre kartı jetonu. Eylem raporu. Bir bak. Tamam, bakacağım arkadaşlar. Reis bende 68 gösteriyordu. Elit lideri açtım ama gelmedi. Oran %100 oldu. Tekrar açmam mı gerekiyor? İşte oranlar sandık açtıkça düşüyor. Bazen şansın genelde %100'den başlıyor ama normalde %50 olması lazım şansın. %50 olursa daha kısa sürede daha az bir kartla ne yapabilirsiniz? Liderleri açabilirsiniz ama bazen maalesef yüksek oluyor. Birazcık da şansına geliyor. Adanalı. Aleykümselam. Teşekkür ederim Adana, hoş geldin. Beşiktaş timinden selamlar. Aleykümselam. Beşiktaş timinin puanı mı düştü? Niye sıralamada yoklar? Normalde hep bizim arkamızda olurdunuz. Yan yana olurduk, üst üste olurduk. Elem raporu önce açtığın liderden bir daha geldiğinde yetenekleri açarken lazım oluyor. İşte o şeyleri, kartları göstereceğim arkadaşlar. Emre Reis, ben niye almadım bilmiyorum. Meşale kullanmadığım için artık bu aslında meşale. Şimdi şöyle, bütün liderler aslında çok güçlü arkadaşlar. Gerçekten yani şu iyidir, bu kötüdür demek yanlış olur. Ne anlamda güçlüler? Tabii hepsi maksimum seviye olursa ya da belirli özellikler var her liderin. O lider özellikleri açık olursa işte o zaman gerçekten çok güzel işler çıkartıyor. Ama onların hepsini açmak büyük bir para harcamanız gerekiyor. Ben de e, ne yalan söyleyeyim, o kadar para harcamadığım için açma gereği duymadım. Yani artık meşale olarak düşünürsek, yani olayı sadece liderden ziyade meşale olarak düşünürsek, son güncellemede 2 tane gravürün gelmesi artı aksesuarların gelmesi bir nevi meşale devrini kapattı maalesef. O yüzden tercih etmedim. Geçen ayda el bombacısı vardı. Artık el bombacısı da en azından ben kendi adıma söylüyorum, kullanmadığım için onu da tercih etmedim. Artık umarım pazartesi günü adam gibi bir lider gelir. Ben helikopter lideri bekliyorum arkadaşlar. Bir ara bir sızıntı vardı. Bu helikopter liderlerinin bir tanesinde şey özelliği olacaktı. Bizim Everspark var ya, Everspark'ın uzaktan kumanda hack özelliği var. Eline sağlık Nezir. O hack özelliğinin gelmesini bekliyorum. Öyle bir sızıntı vardı ama maalesef gelmedi. Siz şeyi diyorsunuz arkadaşlar. Bakın, bu saat talimnamesi var. Bir de eylem raporu. Bunlar, tekrar söylüyorum. Örneğin Dunfethi'ye geleyim. Şunları yükseltmek için kullanıyorsunuz arkadaşlar. Bakın, saat talimnamesiyle şunların seviyesini yükseltiyorsunuz. Belli bir seviyeyi aştığı zaman bir bakayım bende hiç öyle yüksek seviye var mı? Büyük ihtimal bu vardır. Evet, bakın. Maksimum yapmışım. Bunları da maksimum yapmışım. Belli bir seviyeye kadar bol bol saat talimnamesi harcıyorsunuz. Belli bir seviyenin üzerine çıktığı andan itibaren sizden eylem raporu istiyor. Yani tamamıyla şu, tekrar söylüyorum, aktif ve pasif yetenekler var. Bunları yükseltmek için bu talimnameler ve eylem raporları gerekiyor. Kart parçacığıyla birlikte bunları takas ederek anahtar karta dönüştürüyorsunuz. Anahtar kartlarda ne yapıyorsunuz? Sandık açıyorsunuz. Yani buradaki kartların özelliği bu. Tekrar söyleyeyim, bakın, sorduğunuz için eylem raporu ve saat talimnamesi yeteneklerin yükseltilmesini sağlıyor. Pasif ya da aktif yetenek dediğimiz yeteneklerin yükseltilmesini sağlıyor. Hemen şöyle bir bakalım. Albay Aytaç arkadaşımız saldırısını gerçekleştiriyor. Farit Rüstem.
Adnan abi teşekkür ederim QR kod için demişsiniz. Estağfurullah. Rica ederim. Adanalı 24. sıradayız reis demişsin. Ada temizlerken hangi orduyu kullanıyorsunuz? Şu an en çok karışık ordu kullanıyorum arkadaşlar. Yani karışık ordu derken ne var? Sağlıkçımız var, lazercilerimiz var, dondurucumuz var, topçumuz var. Ve genellikle de kahraman olarak da Kavan'ın taze kanını tercih ediyorum. Reis time katılabilir miyim demişsin. Emo Koçak 16 seviye karargahım var demişsin. Mümkün değil. Timimize gelebilmeniz için arkadaşlar en azından gravürünüzün aktif olması gerekiyor. Gravürü aktif değilse maalesef kabul edemeyiz. Muhammed İlhan. Liderler Zoka ve ağır silahlı da çok fazla. Neden öyle? Valla ben de bilmiyorum. Gereğinden fazla lider var. Ve anlaşılan bol bol da gelmeye devam edecek. Bakın tekrardan söylüyorum. Şu işe yaramaz, bu işe yaramaz diye bir şey yok. Hepsi de işe yarıyor. Önemli olan maksimum seviyede olması. Hem kendi seviyelerinin maksimum seviyede olması hem de yeteneklerinin, yani hem aktif yetenek hem de pasif yetenek dediğimiz yeteneklerinin yüksek seviyede olması gerekiyor ki o zaman gerçekten hiç şeye bile ihtiyaç kalmıyor. Bizim proto birliklerimiz var biliyorsunuz. Yani özellikle elit liderler burada çok büyük iş yapıyor arkadaşlar. Elit liderler eğer maksimum seviyedeyse hiç proto birliği bile gerek kalmıyor. İster operasyon yapın, ister ada saldırısı yapın fark etmiyor. Yani maalesef elit liderler proto birliklerin yerini aldı şu an. Ama elit liderleri de tekrar söylüyorum hem açmak hem de seviyelerini yükseltmek için çok para harcamak gerekiyor. Ahmet Gebizli. Aleykümselam Ahmet, hoş geldin. Özen Yıldız. Doomfet'i çıkarmak için sıradan sandık mı açmamız gerekiyor? Hayır. Doomfet'i çıkarmak için ister sıradan sandık açın, isterse elit lider sandığı açın, fark etmiyor. Ama sadece aradaki fark aksesuarlarla alakalı. Destansı aksesuarlar çıkartmak istiyorsanız mecburen normal sıradan sandık açmanız gerekiyor. Eğer elit lider istiyorsanız mecburen elit lider sandığı açmanız gerekiyor. Elit lider sandığında sadece şey çıkmıyor işte. Destansı aksesuarlar çıkmıyor. Ama onun dışında elit lider sandığında da diğer liderlerin çıkma olasılığı her zaman var. Adanalı. 2 gün önce file verdik. Ben de onu şaşırdım zaten. Beşiktaş dedim niye puanı böyle düştü? Berke Gerçi. Abi karargah 20. Şimdi bakın şans tekrar söylüyorum. Hayırlı olsun yani güzel bir lider çıkmış, sıkıntı değil. Liderler gerçekten çok iyi ama tekrar ısrarla söylüyorum. Seviyeleri yüksek olursa çok iyi. Yoksa birinci seviyede, ikinci seviyede çok fazla iş yapmıyor. Mesela birçok oyuncu var. Özellikle sıralama kasanlar. Belki görmüşsünüzdür. Adamlar geçenlerde gördüm. Yani Türk lirası bazında söyleyeyim. En az 600 bin lira, 700 bin lira para yatırmışlar. Sırf o liderleri çıkartmak ve maksimum seviye elde etmek için. O kadar param var diyorsanız, harcarım diyorsanız harcayın ama bende o kadar para yok maalesef. Aleykümselam Ramin Slow. Hoş geldin Emre Reis. Reis kullandığın aksesuarların son halini gösterir misin? Arkadaşlar şu şeyler bitsin, saldırılar bitsin. Operasyon saldırıları. Hepsini göstereceğim size. O zaman bana istediğinizi sorun. Ben de elimden geldiğince size hem göstereyim hem de cevap vereyim.
Muhammed arkadaşımız da gayet güzel ilerledi. Güzel bir temizlik yaptı. Şimdi Unuf 16. Abi seni izledikçe pandemi dönemini hatırlıyorum. Seviyorsun da. Pandemi dönemini hatırla ama inşallah pandemideki yaşadığımız sıkıntılar tekrardan geri gelmez. Aman diye. Evet. Muhammed İlhan. Aksesuarlar önemli mi? Valla aksesuarlar da önemli arkadaşlar. Yani savunma için aksesuarların da önemi gerçekten yüksek. Reis fiyat güncellemesi gelir mi sence? Maalesef gelmez arkadaşlar. Eline sağlık Muhammed. Lan illa şov yapacak ya. Şu Muhammed de maşallah. Nasıl olsa süre var diyerekten heyecan yaratacak. İbrahim Tarhan. Kanatlı bugün herkese aynı geliyor. Kolay gelmiş öyle mi? Ya hele şükür bitti. İlla şov yapacak ya. Süre bitti. Şimdi arkadaşlar acele ediyorlar. Çünkü süre bitmek üzere. Tamam. Eranov, kıymetli öğretmenim, ilk olarak Doomfetti Anna ikilisini çıkarsak iş görür mü? Valla Doomfetti her halükarda çıkar. Yani Doomfetti normal elit sandıktan da çıkma ihtimali var. Zaten klasik sıradan sandıkta da çıkma ihtimali var. Ama Anna şu an için çıkar mı bilmiyorum arkadaşlar. Ancak elit lider sandıklarından şans eseri çıkarsa çıkar. Doomfetti Anna'sız olmuyor. Yani Doomfetti tek başına evet biraz işi yapıyor ama Anna olduğu takdirde daha iyi bir etki yaratıyor. Yani taretlerin canını yok ediyor. Hatta ada saldırılarında kullanırsanız direkt karargaha da Doomfetti'nin sisini atarak ve Anna'nın da süre uzatma toplarını atarak direkt karargahı bile patlatabilirsiniz. Yani o kadar güçlü aslında. Ama ikisinin olması gerekiyor. Tek başına Doomfetti çok fazla iş yapmıyor. İbrahim Tarhan güzeldi. Uğur abiye selamlar. Aleykümselam. Flint Minch Gaming. Selam vermek ve destek için bir beğeni bırakmak için uğradım. Teşekkür ederim. Evet Aytaç arkadaşımız. Ben Süleyman dedim. Aytaç hala değiştirmemiş ismini. Doomfetti tank arkadaşlar. Evet saldırılarımız bitti. Eline sağlık Aytaç. Herkesin eline sağlık. Evet. 13 dakika sonra diğer operasyonumuz başlayacak. Bu süreç içerisinde sizlerin önce kendi timimi tanıtayım. Şu an yerimiz yok arkadaşlar. Ama bizim diğer timimiz var. Yan tim. Ona bir bakalım. Evet Teratpak 2-0. Buraya buyurun gelin. Genellikle büyük saldırı ya da sahipsiz umut açılıyor. Sonrasında yüksek puanlara tekrar gelelim. Evet. Türk timler. Bizim daha henüz puan gelmedi. Birazdan gelir. 10 dakika sonra gelecek. Terebatan, Solo Türk, Beşiktaş timi. Evet Beşiktaş timimiz burada. Şimdi bir tane 19. tümem var. Zümrüt Anka var. Ay Yıldız timi. Hemen göstereyim Ay Yıldız timini de. 25 kişilik. Evet bol bol
dubleks açılıyor. Elinize sağlık. Biz şu an 68. sıradayız. Ama dediğim gibi biraz sonra, evet, 12 dakika sonra puanımız gelecek. Puanımız geldi takdirde birinci sıraya oturacağız. Belli bir süre birinciliği olarak kalacağız. Ondan sonra diğer timler puan toplamaya başladıkça doğal olarak biz de 2'ye, 3'e, 5'e düşeceğiz. Şimdi gençler. Evet, aksesuarlar önemli mi? Aksesuarlar kesinlikle önemli arkadaşlar. Benim kullandığım aksesuarlar bunlar. Şimdilik en azından şu ana kadar bana çıkan aksesuarlar bunlar. Bunların hepsi savunmada oldukça iş yapıyor arkadaşlar. Bunlar da bir bir çıktıkça seviyelerini yükseltiyorsunuz. Artı şurada ne var? Modül parçacıkları var. Modül parçacıklarıyla da bunların seviyesini yükselterek, örneğin şunun seviyesini yükselteyim. Sağlığını %14'ten %16'ya çıkartıyoruz örneğin. Böylelikle kolay kolay örneğin hangi aksesuarı yerleştirdiyseniz o taretin sağlığı da aynı oranda artıyor. Liderlere gelince arkadaşlar, tekrar söyleyeyim, hemen şu Doomfethi'yi göstereyim. Doomfethi'nin şurada şaf var. 3 tane Doomfethi çıkarsa şaf aktif oluyor. Burada şaftın şu özelliğini, bol miktarda saha talimnamesi artı eylem raporu kullanarak ne yaparsınız? Şaf özelliğini yükseltirsiniz. Sonrasında da Anna'nın süre uzatma topları var. Şu uzatma topları var. Bunları da yükseltirsiniz yine aynı şekilde saha talimnamesi ve eylem raporu kullanarak ve böylelikle şaf ile şaf attınız. Ben de henüz şaf aktif olmadığı için gösteremiyorum ama bununla ilgili videolar var, izlersiniz. Paylaştık geçen şeyde de vardı, siz söyleyin. Operasyon videosunda da vardı. Burada şaftın özelliğini arttırarak şaftın verdiği hasar bir nevi artmış oluyor. Etkisini uzatmış oluyorsunuz. Süreyi uzatmış oluyorsunuz. Ve ne kadar şaft atar, bir tane şaft atın. Üzerine de en az 4 tane Anna'nın bombalarını atın. Ve aradaki farkı görün. Anında ne yapıyor arkadaşlar? Taretlerin canını eritip gidiyor, patlatıyor. Ya da direkt karargaha atarsanız karargahı patlatıyor. Ya da operasyonlarda özellikle jenleri atarsanız jenleri patlatıyor. Evet. Anna ne zaman geldi en son sizce? Ne zaman tekrar gelir? Anna ne zaman geldi? Anna bayağı oldu ya. İlk, yanılmıyorsam ilk elit liderlerden birisi oydu. Hatta onunla ilgili de canlı yayın yapmıştım. Canlı yayında 3 tane Anna çıkmıştı. Ama o zamanlar bol bol şey geliyordu. Anahtar kartı geliyordu. Artık maalesef Boom Beach bol bol anahtar kartı vermiyor. Sonrasında Linnea geldi. Bak, Linnea da çok mükemmel bir yeteneğe sahip. Yani bunun birinci seviyesi bile yeterli. Hasar azaltma özelliği var. Artı iyileştirme özelliği var. Bunları kullanarak hiç şeylere gerek kalmadan, proto birliklere gerek kalmadan rahatlıkla ne yapabilirsiniz? İstediğiniz yere istediğiniz gibi saldırı yapabilirsiniz. Yani elit liderler tekrardan ne zaman gelir? Vallahi tekrar söylüyorum. Lider alt kısmına geldiğinizde, elit lider sandıklarından birini açtığınızda geçmiş elit liderlerden bir tanesinin çıkma olasılığı var mı? Var ama ne kadar şans var onu bilmiyorum. Ve bu döngü tekrar ne zaman başlar? Şu lider saçmalığı ne zaman biterse, elit lider saçmalığı ne zaman biterse o zaman büyük ihtimal bizim elit liderler tekrardan döngüye girer ve tekrardan sırayla bunları çıkarma şansı elde ederiz diye düşünüyorum. Ama onu da kim karar verecek? Supercell karar verecek. Adam bok gibi para kazanıyor buradan. Yaparlar mı? Bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz.
Ama yapmak zorundalar. Mesela oyuna yeni başlayan birisi bu liderlerin hiçbirine sahip olamayacak. Onlar nasıl sahip olacak? Ya bir şekilde satacaklar arkadaşlar. Parayla satacaklar hepsini. Rica ederim Ercüment, sıkıntı değil. Ahmet Gebzeli, Gök Börü'den kimler var demişsin. Green the Compliment. Artık öyle okudum. Abi erken karargahlar sence eğlenceli mi? Erken karargahlar mı? Erken karargah derken kastettiğin şey ne? Green? Real Maz. Abi dün bedava Doom Fethi çıktı ama hasar vermiyor. Ha, şeyden de çıkabilir. Günlük şu bedava sandıklarımız var ya bizim. Şurada. Mesela 13 saat sonra şurada bedava bir tane sandık gelecek. Bu sandıklardan da çıkma ihtimali var. Örneğin sıradan lider alım için 55 tane kart harcarsak bir tane Teğmen, yani Teğmen, şuradaki liderler var ya, Teğmen liderler. Bunlardan bir tanesinin çıkma olasılığı var. Tabii elit lider hariç. Elit lider almak istiyorsanız mecburen elit lider sandığı açmak zorundasınız. Ha, sıradan lider açarsanız bakın, destansı aksesuarlarımız var diye bizim şu. Tekrar aksesuarlara geri geleyim. Şunlar destansı. Evet, şu sarı olanlar destansı. Destansı aksesuarların çıkmasını istiyorsanız sıradan sandık açın. Elit lider sandığından destansı aksesuar maalesef çıkmıyor, bilginiz olsun. Evet, Ahmet Gebizli. Mayıs'ta gelmiş olması lazım. Aynen, Mayıs o dönemlerde gelmesi gerekiyor. Abi Adnan abi, operasyona kadar 1-2 saldırı yapsak ya adalara. Yapalım arkadaşlar. Hemen ben şu şeyleri bir düzenleyeyim. Ben genelde karışık düzen kullanıyorum. Eğer ada çok kolay bir adaysa o zaman da şeyi tercih ediyorum. Meşale tercih ediyorum. Ama genelde karışık düzen daha iyi geliyor. Şimdi şuradan kimya seçili. Tamam, kimya kalsın bakalım. Gerekirse değiştiririz. Şimdi şuradan bir bakalım. Gözcülük yapalım. Zanzibar. Zanzibar. Evet, Zanzibar. Şuradan şeylerini de kontrol edelim. Aksesuarlarını. Tamam. Güzel. Hemen saldır diyelim. Ah, çevrim içiymiş. Şansa bak. Evet. Ahmet'in yeri. Şu an adaları kontrol etmiyorum. Ahmet. Sonra fırsat bulursak bakarız. Muhammed İlhan. 71 seviye hesabım var. Satsam para eder mi? Valla elit liderlerin ve sadece elit lider nelerin var? Bunlar önemli. Artı gravürün ne kadar seviyesi yüksek. Daha doğrusu gravürdeki, siz söyleyin, şeylerin seviyesi ne kadar yüksek. Özelliklerin seviyesi ne kadar yüksek. Ona göre bir de ne kadar tozum var. Yani bütün bunları hesaba katarak fiyat verirler ama ben bilmiyorum ne kadar eder. Facebook'ta alım satım yapan sayfalar var. Boombeach Türkçe sayfalar var. O sayfalara giderseniz fiyatı belki size verirler. Ama ben fiyat konusunda inanın hiçbir bilgim yok. Eğer bahsettiğim özellikler yoksa ya da az ise, düşük ise para edeceğini de zannetmiyorum, bilginiz olsun. Güzel. Canımsın.
Mehmet Nezir. Adnan abi Doom Fethi öyle çalışmıyor demişsin. Ha Nezir sen anlat Doom Fethi'nin nasıl çalıştığını. Ninja Yıldız hoş geldin. Adnan hocam iyi yayınlar. Bayağıdır savaş gemisine bakmıyorsun galiba. Yok savaş gemisine maalesef bakmıyorum arkadaşlar. Gerçi bakıyorum da sadece tek hesap olarak bakıyorum. Şöyle diyeyim. 16'ya geldiğimde bırakıyorum. Diğer hesaplara hiç bakmıyorum. Artık tek hesapla oynuyorum arkadaşlar. Diğer hesaplar yedek olarak kullanıyorum. Evet 1 dakika kalmış. Evet bekleyelim biraz. Evet. Şaf şu Doomfethi'ye geri geleyim. Doomfethi'nin şu şaf özelliği aktif olabilmesi için doğru söylüyorsun Nezir. 3 tane çıkması lazım. 3 tane çıkarsa o zaman şu şaf aktif oluyor. Bende maalesef 3 tane yok. 2 tane çıktı. Sadece birincisi aktif. Bir tane de çıkarsa sandıktan şaf, aman Doomfethi şaf özelliği aktif olacak. O zaman şu şaf aktif, pasif ve aktif yetenek olarak baktığımızda şafın aktif yeteneğini biraz yükseltirim diye düşünüyorum. Eski düşük seviye karargah diyor olabilir. Bilmiyorum tam olarak ne demek istedi. Karargah kilidi açıldı mı direkt bas kardeş bekleme. Ha şey mi diyorsunuz? Karargah yükseltmesi mi? Şuradan tecrübe seviyenize göre. Tecrübe seviyesi anında geldiğinde hiç tereddüt etmeyin. Karargah yükseltin. Yani karargah yükseltmek için şunları da yükseltin, bunları da yükselteyim demenize hiç gerek yok. Evet. Selim hoş geldin. İyi akşamlar sağ ol. Erenov. Elit lider için diyelim ki istenen 50 kartı harcadım. Lideri çıkarttım. Sonra kalan kartları tekrar elit lider çıkarmak için harcadım. Aynı ay içerisinde farklı bir elit lider çıkarma. Geçmişe yönelik. Mesela şu an hangi elit lider var? Bizim şu an meşalemiz var. Geçmişe yönelik hangi elit liderler var? Örneğin Linnea var, Anna var. Bunlar çıkar mı, çıkmaz mı? Tamamen şans. Tamamen şans arkadaşlar. Yani çıkma olasılığı çok düşük ama çıkabilir de bir şey diyemem. Hocam savaş gemisi Türkiye sıralamasını kapladım sıkıntıdan. Valla Volkan ve Volkan'ın oğlu Ninja Yıldız. Şöyle bir göstereyim. Sizlerin maşallahı var. Evet Ninja Yıldız savaş gemisinde 1, 2, 3 maşallah. İlk 10'u kaplamışsın. Hatta ilk 20 diyelim hadi. Eline sağlık. Şimdi şu operasyona tekrar bakalım. Başladı mı? Operasyonumuz başladı. Güzel. Bak hemen puanlara bakalım. Şu an birinci sıradayız arkadaşlar. Yaklaşık 1 saat kadar birinci sırada kalıyoruz. Sonra İtalyan bir tim var. Onların puanı ekleniyor. Onların puanı eklenince biz ikinci sıraya düşüyoruz. En azından 1 saatliğine de olsa birinci sıradayız arkadaşlar. Elimize kolumuza sağlık timimizin. Evet. Çağrı Koçyiğit. Abi ZP'de seni yakaladım. ZP kasmıyorum ben. Ama albay arkadaşımız Burak arkadaşımız saldırıyor. Hemen onu izleyelim. Teknik olarak ZP kasmıyorum. Ama tek hesaba döndüğüm için, diğer hesapları askıya aldığım için ben de ister istemez ZP yükseldi. 2000'in üzerine çıktım. Hatta 2300'deyim şu an. Umarım 2400'e kadar da çıkarım diye düşünüyorum ama ZP yükseltmek de hiç iyi bir şey değil. Karşıma hep global 50 geliyor çoğunlukla. Onları almak da çok sıkıntı. Bazen alamıyorum, sinir oluyorum. Boşu boşuna altın harcattırıyorlar bana. Bazen de bakıyorum gereksiz yere çok güçlü bir rakip geliyor. Bekletiyorum bir gün değiştiriyorum. Uğraşmıyorum yani. Haşim Gül. Aleykümselam Haşim hoş geldin. Adnan abi bu Beach dışında başka mobil oyun gelir mi? Yok.
Mobil oyunu hayatta oynamam. Yani bu oyunu da sırf alışkanlık olduğu için oynuyorum. Size de tavsiyem aslında mobil oyunlardan uzak durun. Mobil oyunlar hem para kaybettiriyor hem zaman kaybettiriyor. Klasik bilgisayar oyunları oynayın. Hikayesi olan oyunlar oynayın. Aslında benim niyetim birazcık da ben tabii ben kendi adıma sevdiğim bir oyun var. Biliyorsunuz. Kratos, God of War serisi çok hoşuma gidiyor. Teknik olarak God of War 1, God of War 2, God of War 3 serisini çekmek istiyordum ama bir türlü zaman bulamıyorum bu güç yüzünden. Mehmet Can, abi bana yeni meşale kahramanı çıktı. Sence nasıl kullanışlı o? Onun nesi vardı? Taklit etme yeteneği vardı. Taklit etme yeteneğini aktif ise işe yarar. Pasif ve aktif yeteneklerini de yükseltirsen oldukça güzel bir lidere benziyor. Ha ben açmadım. Neden açmadım? Artık eskisi gibi meşale kullanmıyorum. O yüzden açmadım arkadaşlar. Selim, Bumbiş'te tek hesaba düştüğün için soruyorum. Evet, Bumbiş'te tek hesaba düşmemin sebebi biraz kendime zaman ayırmak arkadaşlar. Gerçekten birden fazla hesap olunca kendime hiç zaman ayıramıyorum. Çocuklara zaman ayıramıyorum. Zaten bir de işin içine para da girdi. Özellikle bu elit liderler yüzünden artık iyice oyun para ver kazan moduna girdi. Parası olan güçleniyor. Parası olmayan standart bir şekilde oynuyor. Maalesef böyle saçma sapan bir oyuna döndü. O yüzden biraz soğudum yani o oyundan öyle de diyebilirim. Evet, Boom Beach Wiki diye bir tane site var. Oraya girip Boom Beach ile alakalı her türlü bilgiyi rahatlıkla görebilirsiniz. Murat Soğuk, aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim, hoş geldin. Evet, Berk Bezi, hoş geldin. Teşekkür ederim Berk. 6 gün sonra yani bu ay 24 yeni kahraman gelecekmiş. Haber vereyim dedim. Evet, her ay yeni bir lider geliyor. Bakalım hangi lider gelecek. Umarım işime yarar ya da en azından operasyonlarda işimize yarayacak bir lider gelir. Evet, eline sağlık Burak. Evet. Yeni meşale liderini ben de gördüm abi. Evet, yeni meşale lideri şu operasyon ödüllerini bir alayım da. Evet, odun taş demir 1,5 milyon geliyor. Altın da 3 milyon 400 geliyor. 29 tane de elmas geliyor. Bunları bir alalım. Şunu test edebiliyor muyuz? Yok, ayrıntılarda yok. Şuradan bakalım. Heh, taklitçi. Şimdi birinci aşaması, birinci becerisi. Taklitçi saldırı menzile göre ayrıca %100 ekstra hız kazanır. Hız artışı 5 karede, maksimum 20 karede 0 hızlandırmaya kadar geniş seçim demiş. Taklitçinin taklit ettiği her farklı silah türü saldırı hasarın %60, %15 hasar arttırıyor. Ekstra eğitim, pasif ve aktif yetenekleri arttırıyor. Adaptif taklitçi negatif durum etkilerinden etkilenmiyor demiş. Biyolojik kod kırma, prototip savunmaların silahla. Oo, bakın maksimum seviyeye getirirseniz proto silahları bile taklit etme yeteneği var. Ama birinci aşamada bile işinize yarar. Bu da neymiş? Taklit edilen bir silah yoksa taklitçiyi ilk vuran silah 5 saniye boyunca taklit eder. O da güzelmiş. Hedeflenen savunma silahlarını belli bir süreliğine taklit eder. Prototip savunmalarını taklit etmez. Taklit süresi. Ha, burada taklit süresini arttırıyor. İşte şu yetenekleri pasif ve aktif yetenekleri arttırmak için de ne kullanıyoruz? Talimname ve eylem raporu kullanıyoruz.
Evet, gayet güzel aslında özellikleri. Evet, Doğan'ı izleyelim. Doğan arkadaşımıza ikinci saldırı Kimera'ya. O Zoka. Zoka saldırısı yapıyor. Eski taktikler. Artık Zoka kullanmayı unuttuk. PZ Camp. Abi yeni God of War'ı senden izliyorum. Go yayını açar mısın çıkınca? Yeni God of War 2018'i zaten paylaştım bütün videolarını. Ama onun dışında ne var şimdi? Ragnarok var. Ragnarok'la ilgili bir video paylaşmadım ama yeni God of War'ın eee, yenilenmiş versiyonu çıkacak diyorlar. God of War 1, God of War 2, God of War 3 serisi çıktığında büyük ihtimal bu üçünü de ne yaparız? Yayınlarız arkadaşlar diye düşünüyorum. Artık o çıkarsa kesin Bombic'e biraz ara verip God of War 1, God of War 2, God of War 3 oynamayı tercih ederim. Özellikle God of War 2 ve God of War 3 favori serim benim. God of War 1'i pek sevmedim. Ama God of War 2 ve God of War 3 harika bir seri. Hey gidi siperler. İki kişi jen alır. Üçüncü kişi final yapardı. Madar ettiniz oyunu demişsin Şahin. İşte şeyler çok etkili arkadaşlar ya gerçekten. Liderler elbette etkili. Neydi? Ha, proto birlikler. Proto birlikler özellikle şokçu ve vitamin harikalar yaratıyor. Mikrodalgayı taklit edip üssü yok ediyorlar. Aynen. İşte, bu yeni meşale liderini maksimum seviyeye getirirseniz maksimum seviyeye geldiğinde bu proto birlikleri, aman proto silahları taklit etme yeteneği var. İşte maksimum seviyeye gelmesi için de herhalde en az 5 tane mi çıkması gerekiyor? 6 tane mi çıkması gerekiyor? Öyle bir şey olması lazım. Onların çıkabilmesi için de bir sürü karta ihtiyaç var. O kadar kart içinde paraya ihtiyaç var. Yani maksimum yapmak biraz sıkıntı ama gerçekten de maksimum yapılırsa harikalar yaratıyor. Evet, elit lideri test etme yeri vardı. Orada siz de test etmişsinizdir. Orada sadece şeyleri test ediyor. Gerçi bir tane ada var. Sadece mevcut taretleri ne yapıyor? Taklit ediyor. Örneğin kuleyi taklit ediyor. Örneğin havanı taklit ediyor. Örneğin bum topunu taklit ediyor. Test olarak verilen adada keşke şeyler de olsaydı. Bu proto silahlar. Aha, biri bana saldırıyor. Diğer hesaba geçeyim bari. Da Ali arkadaşımızı kaldığımız yerden izleyelim. Vallahi tebrikler Ali. Pist üstü tek atıldı. Helal olsun. Ereno. İşe yarar liderler ikinci hesabım çıktı. O da düşük level. Valla Linnea artı Anna varsa gerisi zamanla olur. Bu iki lider varsa gerçekten şanslısınız. Evet, Nezir anakarta saldırıyor. İzleyelim. Giant Butker. Abi sığınağa hangi birliği koymak mantıklı?
Valla benim sığınaklarda şeyler var arkadaşlar. Benim sığınaklar maksimum seviyede. Bir tane topçu, bir tane de el bombacısı yerleştirdim. Bütün sığınaklara. 3 tane sığınak var. Üçüne de bir tane topçu, bir tane de el bombacısı yerleştirdim. Ben öyle oynuyorum şu an. Nightwish Muhammed. Yeni op ne zaman gelir? Abi bilmiyorum ki ne zaman gelir. Artık normalde mevcut güncellemede gelecekti. Ertelediler. Artık bir sonraki güncellemeye kaldı. Bir sonraki büyük güncellemeye kaldı. Babayev. Reis bu oyunu belki 50 defa bırakmışımdır. Nasıl bırakmadan devamlı oynuyorsun? Ben de çok düşündüm bırakmayı da. Ne bileyim. Ara veriyorum bazen. Tekrar devam ediyorum. Ara veriyorum. Tekrar devam ediyorum. Aslan bıçak ben de bıraktım demişsin. Benim 5 tane hesabım vardı biliyorsunuz. Bir tane de küçük hesabım vardı. Onu da karga 21'e kadar getirdim. Artık diğer 4 hesapla çok fazla ilgilenmiyorum. Hem zaman açısından hem para açısından tek hesaba yöneldim. Artık ana hesabım üzerinden devam ediyorum. Cihan Batger. Abi hesabını savunma ağırlıklı yapar mısın demişsin. Hayır yapmam. Galaxy Life'da fena değildir. Babayev. 40 seviyedeydim. Ganimet kasmak imkansız. Bir tane binayı basmak için günlerce biriktirmem lazım. Yani düşük seviyelerde 2 tane kaynak ödülü heykeli kullanın arkadaşlar. Bir tane şaheser, bir tane de muhafız olacak şekilde 2 tane kaynak ödülü heykeli kullanın. Aksi takdirde hatta o kaynak ödülleri heykellerini saldırıdan önce de tozlayın. Aksi takdirde hayatta ganimet birikmiyor. Domine, Dominations'ı denedim. Oyunu batırmışlar demişsin Pepe. Senin aslan bıçak. 3 hesabım vardı full bıraktım. Çok sıktı oyun. Ya oyun sürekli kendini tekrarlıyor arkadaşlar. Yani mobil oyunlar böyle arkadaşlar bakın. Bu tarz oyunlar hep böyle. Sınırsız bir döngü var. Her gün. Evet. Resul Baran. Vay be abi yıllar önce bu oyuna neredeyse aynı anda başladık. Aynı seviyedeydik. Ben hesabımı kaybettim yıllar sonra. Şimdi de tekrardan başladım. Sen halen varsın demişsin. Hoş geldin tekrardan diyeyim Resul. Barış. Selamlar iyi yayınlar. Teşekkür ederim Barış hoş geldin. Dar geçit açan 25 kişilik tim arıyorum demişsin. Evet arkadaşlar kendi timlerinizin reklamını yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Kırmızı çizgiye bir bakalım. Maşallah var kırmızı çizginin. Dejavu'ya bakalım. Oo, bayağı yüksek gelmiş Dejavu. Bu ne arkadaş? Bu kadar yüksek gelinir mi ya? Evet. Valla PC oyunları daha iyi Selim. Bana sorarsanız. O strateji olarak Red Alert 2 en sevdiğim eski oyunlardan birisidir. Bayılırım Red Alert 2'ye.
kanatlı. Yalçın girdi. Evet, Yalçın'ı izleyelim. Halime Diren. İyi yayınlar Atlan abi demişsin. Teşekkür ederim. Sorun yok. Hoş geldin. Ahmet Gebizli. Başka gelen yok mu bizden Halime? Ha. CS2 abi. Çok güzel oyun demişsin Muhammed. Red Alert 2'nin mod versiyonu var. Ben onu oynuyorum şu an. Modlanmış hali var. Gayet güzel. Evet. Ha, multiplayer kapışırız demişsin. Ben multiplayer pek oynamıyorum ama Red Alert gerçekten eskiler için söyleyeyim en azından. Yeniler pek bilmez ya da oynamaz. Öyle diyeyim. Ama benim gibi eskiler çok iyi bilir Red Alert 2'yi. Çok eski bir strateji oyunu. Sabahlara kadar oynadığımı bilirim ben o. Hatta bazen hiç uyumadan okula gittiğim günler bile oldu. Sırf o aşamaları geçebilmek için. İbrahim Tarhan, yemek yerken izliyorum abi demişsin. Afiyet olsun. Evet, Yalçın arkadaşımız gayet güzel temizledi. Ahmet Gözde. Abi meşal lideri fullleyen olmadı. Op yapsalar da feyz alsak. Meşal liderini fullleyen vardır ya belki. Bilmiyorum. Şeylere bakmak lazım. Özellikle sıralama kasanlara bakmak lazım. İnşallah Selim. Hadi burası da tek gelir mi? Gelme şansı var ama bakalım. Köksal Çirkin. Selam Atlan hocam demişsin. Teşekkür ederim. Köksal hoş geldin. Aleykümselam. Ahmet Gebizli. Sizin timde yok mu? Yani ben fullledim de hep bir aksilik oluyor. Tam saldırı yapamadım henüz. Bizim timde e, meşale liderini bahsediyorsan açan yok herhalde. Belki şans eseri bir iki kişi açtıysa açmıştır da en baştan beri biz meşale liderini hiç açmadık. Güzel. Şuraya bir şok at. Bizim millette para yok. Yani paradan ziyade çok pahalı ya. Gerçekten çok pahalı. Hepsi pahalı. Yani bir tanesi iki tanesi değil ki ya. Gerçekten çok pahalı. Oo, ben ne yaptım bunu ya? Yanlışlıkla. Neyse. Ha, şu ana hesaba ben bir geri döneyim.
Pardon. Şuradan şunu bir devre dışı bırakayım. Şuradan zırh seçeyim. Kim saldırıyor? Muhammed arkadaşımız saldırıyor, izleyelim. Ereno, ben açtım işe yaramıyor demişsin. İbrahim Tarhan çok oyalandı. Tek atardı oraya. Evet Köksal. Hoş bulduk, teşekkürler demişsin. Yerel fiyatlandırmadayım. Yani keşke yerel fiyatlandırma olsa. Yani bütün alışverişler için çok iyi olurdu. Ama maalesef yok arkadaşlar. Muhammed buraya helikopter yerine karışık düzen tercih etmiş. Evet, değişik bir saldırı. Ahmet Gebizli. Fenasal aslında döktürüyor. Globaldekiler biz de çözeceğiz zamanla. Yengece hele deneme yanılma ile öğreneceğiz. Şu liderler özellikle yengeçte çok işe yarıyorlar. Zaten gerçi proto birlikler de çok işe yarıyor da proto birlikler sınırlı. Beni en fazla 30 saldırı yaparsın. Ama liderler gerçekten çok işe yarıyor. Yani mesela bu hafta sonu yengeç etkinliği var. Herhalde adamlar bir 700-800 yaparlar diye düşünüyorum. Yan timin adı Teratbak versiyon 2.0 arkadaşlar. Ahmet Gebizli. Adnan abi, geçen haritama düştün. Antalyalı hesabınla elmas bıraktığımı fark ettiysen. Teşekkür ederim Ahmet. Yani elmas bırakan da var. Hepsine teşekkür ederiz. Bırakmayan da var. Bakın Şaf ve Anna'nın süre uzatma toplarıyla jenleri almaya çalışıyor arkadaşımız. Süre halen var. Evet. Oyun yetenek oyun olmaktan çıktı. Maalesef. Oyun artık eskiden belli bir tecrübe istiyordu. Belli bir yetenek istiyordu ya da belli bir taktik istiyordu. Şimdi parayı ver kazan moduna girdi. Şimdi. Evet, saldırı bitti. Şimdi Dejavu'ya tekrar şöyle bir bakalım. Ne kaldı geriye? Hmm. 7-8 şaft, 7-8 anla özelliği inmedi can. Evet.
Eranov, bir tane elmas bırakan Türk vatandaş denk gelmedi. Biz tavşan gibi gurbette karşılaşan kardeş gibi bakıyoruz. Valla ben de bırakıyorum. Mümkün olduğunca elimden geldiğince bakıyorum şöyle haritaya herhangi bir Türk var mı yok mu diye. Ama ne kadar da Türk varsa da şuna da dikkat etmeye çalışıyorum. Mavi ve yeşil heykel olmaması kaydıyla. O zaman elimden geldiğince altının bolsa bırakıyorum. Ama altının bol değilse maalesef bırakmıyorum. Bu arkadaş da bana sürekli savaşçıyla saldırıyor. Alayım bari ödüllerini. Kim saldırıyor? Aytaç arkadaşımız saldırıyor. Ha, elmas bırakmak için anında eğitim şart. Bir de altının da bol olması gerekiyor. Çünkü birlik kaybediyorsun doğal olarak. Birlik kaybettiğin için de bol bol altın harcıyorsun. Bunun sağlığı ne kadarmış? İyi, azmış, çok değilmiş. Ahmet hoş geldin tekrardan. Şunu da belirteyim. Ee, önümüzdeki haftadan itibaren üyelere özel video gelmeyecek. Artık bütün videolar herkese açık bir şekilde gelecek. Yine de katıl üyesi olmak isteyen varsa hepsinin yüreğine sağlık derim. O sorun değil. Ama katıl üyelerine yönelik önümüzdeki haftadan itibaren özel bir videolar gelmeyecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. İbrahim Tarhan abi benim adaya saldırmışsın. Elmas falan bırakmamışsın. İbrahim Tarhan. Şimdi tekrar söylüyorum. Türk adalarına şöyle bir bakıyorum. Mavi heykel varsa, yeşil heykel varsa direkt saldırıyorum. Yani elmas bırakmak için saldırı yapmıyorum. Artık ne kadar kayıp verirsem o kadar elmas kazanıyor karşı taraf. Ama Türk olup da hem mavi hem yeşil heykeli olmayan bir ada gelirse bilerek en azından bir saldırı hediye ediyorum. Anında eğitim almıyorum. Altınım da bazen olmuyor ama kardeşlerime helal olsun elmaslar demişsin. Estağfurullah Eren Hanım. Bizim timde de yasak yani mavi yeşil. Valla mavi yeşil heykeli olana biz de linçleriz herhalde. Şimdi operasyon olmasa sıkıntı değil. Operasyon söz konusu olduğundan dolayı mavi ve yeşili tercih etmiyoruz. Ama operasyon seviyeleri düşük olmuş olsaydı, örneğin dubleks yerine ne bileyim büyük saldırı gibi bir operasyon olsaydı çok da önemli değil derdik. Ama dublekste heykel desteği gerçekten çok çok önemli. Hadi süre az kaldı, biter mi? Biter. Eline sağlık Aytaç. Güzel. Evet, Dejavu'yu Muhammed bitirmeye niyetlenmiş. İzleyelim. İbrahim Tarhan. Hesabın adı yabancı abi. Ondan Türk sanmamışlardır. Ha, bir şey diyemem.
Belki o yüzden elmas bırakmamışımdır. Ahmet Gebiz'de 35 kişiyiz. 10 kişiyle bitiyor. Hop. Aslında fazla hesabı olanlara musamma gösterilmesi lazım. Yani şöyle gördüğünüz gibi bizim timi de görüyorsunuz. Yani rahatlıkla maksimum 12 saldırıda operasyon bitiyor. Geri kalan 13 kişi saldırmıyor. Ya daha doğrusu saldıramıyor. Geri kalan 13 kişi ne yapacak? Fırsatını bulursa saldıracak. İlk hemen sıraya girecek. Direkt saldıracak ya da bol bol ne kasacak? İstihbarat kasacak. Halime Diren. Ya ben olsam sevinirdim. Adnan abi saldırmış diye. Geçenlerde bir tane Türk oyuncu saldırmış bana. Hiç elmas bile bırakma. Yaylımla indirmiş bir de beni. Şimdi şey var ya neydi o? Yaylıma indirim geldi ya, %50 indirim. Bol miktarda gambot heykeli var. Bol bol gambotla yaylım ve top atışıyla indirmiş Türk oyuncu. Sonra YouTube'da bana mesaj atmış. Adnan abi senin adaya saldırdım. Yaylımla indirdim haberin olsun diye. Ben de ne diyeyim? Eline sağlık dedim. Berke Gerçi. Abi sence bumpas almak mantıklı mı? Valla para ayırabiliyorsan mantıklı. Çünkü bol bol kart geliyor. Parçacık da geliyor. Hadi be, ucunda kaldı. Şimdi gençler. Anakartta ne var? Siperlerde ne kaldı? Hmm, tamam. Kanatlıda ne kaldı? Hmm, tamam. Buraya protobirlik harcamaya gerek var mı? Yok. O zaman şu dedeleri kullanalım. Kanatlıyı bir dalayım ben. Teşekkürler Selim. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Etkinliklerin hepsi mantıklı. İmkan varsa elit lider pas mantıklı. Bumpas da mantıklı. Bence sıkışırsan elit lidere almaya yakınsan 7 günlük olan kart etkinliği de mantıklı. Evet yani eğer mesela ben göstereyim hemen şöyle size. Evet şu lider alımı günlük teklifler var. İstiyorsanız bunu alabilirsiniz. Buradan gelen kartlarla ne yaparsınız? Kart parçacıklarını normal
lider kartlarına dönüştürürsünüz. Artı yeni gelen etkinlik var. Lider etkinliği. İstiyorsanız bunu da alabilirsiniz. Çünkü gerçekten çok güzel kart parçacıkları veriyor. Yani özellikle liderlere yönelik. Bumpas'ta da aynı şekilde harika ödüller var. Sandıklardan bol bol parçacık seçersiniz. Onun dışında da ekstra görünümler var. Ne bileyim kart parçacıkları var. Artı saldırı planları var. Hızlandırmalar var özellikle. Birden fazla heykel üretme şansı veriyor. Artı ilave jetonlar da kazandırıyor. Yani ekstradan kristaller de veriyor. Yani aslında hepsi oldukça iyi arkadaşlar. Ama her şey doğal olarak neye bağlı? Paraya bağlı. Eğer o kadar para verebiliyorsanız hiç sıkıntı değil. Aizen Sosuke. Oyunu sildim seni izlemeye geldim abi demişsin. Aleykümselam. Aizen Sosuke hoş geldin. Biz de çok sildik demişsin Ahmet. Şimdi. Şunu bir hızlandırayım. Tamam. Şu siperleri bir alayım. Zaten bir şeysi kalmamış. Hmm. Evet. 11 bin elmas nedir hocam maşallah. Elmas harcayacak yerim kalmadığı için elmaslar birikiyor. Bence oyun hala keyifli. Ya gene keyifli canım. Sıkıntı yok. Ama size tavsiyem oyundan keyif almak istiyorsanız maksimum 2 hesapla oynayın. Hatta mümkünse tek hesapla oynayın. Güzel. Ana kart da bitti. Şimdi geriye ne kaldı? Dejavu kaldı. Dejavu'ya bir bakayım. Oo, tamam. Orayı da hallederiz. Bak ben genelde bütün sandıklardan ya parçacık seçiyorum ya da elmas seçiyorum. O yüzden rahat rahat bitiyor. Yani yükseltecek bir şeyim de kalmadı. Göstereyim size. Cephanelik maksimumda. Kahramanlarımın seviyeleri maksimumda. Sadece ne lazım bana?
kahraman jetonları lazım ama kullandığım özelliklerin hepsi maksimum seviyede olduğu için çok da önemli değil. Yani tamamen stratejik yükseltiyorum. Öyle rastgele yükseltmiyorum. O yüzden elmas fazla harcamıyorum. Ee, Babaya o birlikler ne ya öyle reis yeni mi geldi onlar demişsin. İbrahim Tarhan kesene bereket demişsin. Teşekkürler rica ederim estağfurullah. Babaya hangi birliklerde bahsettin anlamadım ama benim birliklerin hepsi standart birlikler yani ekstra bir birlik yok bende ama sizden farklı olarak yani normal cephanelik artı proto birlik atölyesindeki birlikler bunlar hep standart sizlerde de vardır büyük ihtimalle. Bunları bir halledeyim. Ne kaldı geriye? Hmm. Şuradan harcayayım. Kahraman olarak seni seçeyim. Ha bak şunu yükseltebiliriz. Güzel. Şunun özelliğini yükseltelim. Aha. Mehmet benden önce davrandı. Evet. Savaşçıyla dalacaktım buraya. Soldaki askerler kısmında jetonla satılan birlikler. Soldaki askerler kısmında jetonla satılan birlikler. Yani güncelleme ile liderler geldi ondan bahsediyorum. Ha. Tamam şu da bitsin. Operasyonumuz bitiyor. Eline sağlık Mehmet. Son vuruşu da Mehmet yaptı. Ve operasyonumuz bitti arkadaşlar. Yani 12 saldırıda operasyon rahatlıkla bitiyor. Tekrardan şöyle sıralamaya bakalım. Evet halen birinci sıradayız. Elimize kolumuza sağlık. Timimizin eline koluna sağlık. Herkesin eline koluna sağlık. Teşekkürler. O zaman ben şunu tekrar eski haline geri getireyim. Karışık düzene geri geleyim. Ve ana hesaba geri döneyim. Şimdi soldaki askerler kısmında jetonla alınan birlikler. Yeni güncellemeyle liderler geldi ondan bahsediyor. İyi yayınlar hocam demişsin Can hoş geldin. Şimdi liderler kısmı var. Yani şu ana kadar çıkan teğmenler bende bunlar arkadaşlar. Şu an 269 tane de anahtar kart biriktirdim. Haftaya yeni bir lider gelecek. Umarım düzgün bir lider gelir. Ve hepsini harcarım. Hatta bunun için canlı yayın bile yaparız. Canlı yayında bütün kartları ne yaparım? Harcarım. Onun dışında benim depolamaya baktığım zaman hemen hemen bütün proto birliklerden 30'a yakın birlik var. Hepsini ne yapıyorum? Biriktiriyorum. Mesela ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu an hangisi var? Sağlıkçı var. 22. Depoda 22 demiş. Orada da iki tane var. Evet. 24. Bütün gemilere bir sağlıkçı yükleyeyim. O iki tane de sağlıkçıyı alayım.
Şuradan 2 tane sağlıkçıyı alayım. Tamam. Karışık düzene geri döneyim. Yani burada da ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bol bol günlük etkinlikler var. Doktor Terör, Hammerman gibi. Onları saldırarak ne elde ediyorsunuz? Proto jetonlar elde ediyorsunuz. Bu jetonlarla da ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Proto birlikleri yükseltiyorsunuz. Şu an benim ne var? Ee, Zırhlı helikopter, klon piyade, vitamin, doktor vitamin, şokçu ve karpuzcu, bunları maksimum seviyeye getirdim. Şu an 21 tane 21 bin jetonum var. Büyük ihtimal sırada şu robot tankını yükseltmek var. 26.200 jetona ulaştığımda ne yapacağım? Bunu da yükselteceğim arkadaşlar. Bu şekilde hem depoya ne yapıyorsunuz? Bol bol proto birlik depoluyorsunuz. Hem de günlük etkinlikleri yaparak jeton kazanıyorsunuz. Kazandığı jetonlarla da birlikleri yükseltiyorsunuz. Lazerci gelecekmiş. Aynen öyle diyorlar ama bakalım ya, inşallah gelmez. Zaten lazerci geldi. Niye inatla ısrarla tekrardan lazerci getiriyorlar? Ha, şunu getirdiler geçen sefer. Anlaşılan elit lider gelecek buna yönelik. Umarım işe yarar. Bakarız geldiğinde. Test ederiz. Karpuzcu hariç hiçbiri işe yaramıyor. Belki kulon piyade biraz. Valla emir benim aslında hepsi işe yarıyor da. Valla zırhlı helikopter de işiyor. Bol roketli olan adalara ben zırhlı helikopter tercih ediyorum. Bir gemi zırhlı helikopter. Eğer roket yerine roket sayısı az ise, özellikle bu operasyon için söylüyorum tabii. Roket sayısının az olduğu yerlere de klon piyade tercih ediyorum. Doktor Vitamin harika işler çıkartıyor. Hem sağlık basıyor hem hızlandırıyor. Valla şokçu da harika yani. Bütün taretleri kilitliyor. Karpuzcuya zaten lafım yok. Adamın hasarı maşallahı var. Şuna bak. 22 bin, 23 bin tek atışta vuruyor. İbrahim Tarhan. Abi bazıları Proto Birliği'nin tadına bakmamış. Proto Birlikler gerçekten harika birlikler. Ama dediğim gibi elit liderler, özellikle elit liderler işi bozuyor. Elit liderler tabii bizim için değil. Ha, bizim için değil derken kastettiğim şey şu: mesela küresel birinciye bir bakın. Profiline girelim. Adam neredeyse bütün liderleri açmış. Çok ilginç. Meşaleyi açmamış. Ve sonra başka ikinciye bak. İkinciye bakalım. Buna profil diyelim. Bak bu da öyle. Bu daha da beter. Aha. El bombacısını açmamış. Meşale de açmamış ama onun dışında kalan bütün liderleri açmış ve bütün liderler de maksimum seviyede. Bu adam var ya, inanın bana, en az 500-600 bin lira, belki 700 bin lira para yatırmış bu oyuna. Sadece liderler için ama. Onun dışında elbette ekstra bir sürü para yatırmıştır da, ama sırf liderler için o kadar para yatırmış. Kesin. Şimdi Doktor Terör'e gelelim. Mesela Kaktüs. Evet, Kaktüs gerçekten harika oynuyor ya. Şunun profiline bakalım. Bak, oho. Bu da öyle. Yani adam zaten liderler olmadan önce de harika oynuyordu. O ayrı bir mevzu. Mesela bu da Kaktüs de ne yapmış arkadaşlar? Bol miktarda para yatırmış oyuna. Maşallah. Şimdi gençler. Hmm. Proto meşale kullanan
pek yok. Yani düşük seviyeler kullanabilir. Gemisi 24'ün altında olanlar kullanabilir ama gemileri 24'ün üzerinde olanlar kolay kolay proto meşale kullanmaz diye düşünüyorum. Abi mega meşale ile normal meşale arasında çok fark var mı? Şöyle söyleyeyim. Gemilerin 24'ün altındaysa mega meşale kullan. Ama gemilerin 24'ün üzerindeyse normal meşale kullan. Aradaki fark şu. Mega meşalenin canı aşırı yüksek. O yönden çok iyi. Kaktüse baktım Ahmet. Kaktüs hile gibi çok iyi oynuyor. Ya adam manyak oynuyor ya. Yani ona söyleyecek lafım yok. Yani Kaktüs gerçekten oyunun kitabını sanki o yazmış. Kampo, Uğur. Ha, Uğur hoş geldin. Teşekkürler Uğur. Aynen. Parra parra parra. Halime Diren iyi akşamlar komutanım. Mega geliyor Cuma. Evet Mega yengecimiz geliyor arkadaşlar Murat. Aynen öyle. Şurada 2 gün sonra yani Cuma günü Mega yengecimiz geliyor. Böyle birkaç tane saldırı yapayım ben. Direkt saldırı dedik ama. Ha, şunun aksesuarlarına bakayım. Bakın burada öyle zihin kontrolü var. Zihin bulanıklığı var. Savaşı bitirdiğim. Hani bak mesela burada mavi heykel yok. Mavi heykel olmayan bir yere full meşale dalabilirim. Evet. Splendid. Canımsın. Kaktüs YouTube. Supercell ekibinden olabilir mi? Bilmiyorum ki. Yani adam sponsor Supercell ona sponsor. Onu biliyorum da ama ekipten olabilir mi onu bilmiyorum. Blade Runner. Oha. 138. İşte burası sıkıntı. O yok. Yeni rakip bu. Iceman geldi. Heh, işte bana böyle gel. Bana böyle gel. Buraya karışık düzen dalalım. Yani değiştirin gitsin arkadaşlar. Yani çok da uğraşmayın. Zorlamayın. Gerek yok. Arkadaş çevrim içi. Burası tamam. Enerji emici var. Zihin kontrolü var. Aksesuarlara bakalım. İyi. Sıkıntı değil. Şu öndeki girişteki mayınları bir temizleyelim. Ne olur ne olmaz şunu da alalım. Tamam. Şu bir. Şu iki. Artık karışık düzen oynuyorum ben arkadaşlar. Yani bu iki tane savunma gravürünün aktif olması ve aksesuarların olması işi biraz zorlaştırdı. Aman canımsın. Olay bu. Evet.
Evet, partnerlik var zaten kaktüste ama onun dışında ekstra hediyeler alıyor mu almıyor mu bilmiyorum. Valla ben partnerlik olarak en azından siz de eski yayınlarımda belki hatırlarsınız. Çok başvuru yaptım. Adamları bir türlü kendimi kabul ettiremedim. Çok da umurumdaydı. Supercell'in bana kart da vermesi lazım. Her gün 7-8 hesapla oynuyorum. Oha, 7-8 hesap ne yaptın ya? Evet. Buraya bir deneme yapalım bakalım. Nasıl olacak? Tamam. Orası bitti. Öyle bakalım. Ha, yengeçte arkadaşlar liderlerin etkisi gerçekten çok yüksek. Yani liderler varsa hele hele seviyeleri yüksekse yengeçte sıralama yapmanız işten bile değil. Rahat rahat sıralama bile yaparsınız. Adnan abi, Ahmet Gebizli Kardom'un lider meşaleyle saldırılarını bir izlesen harika bir lidermiş bu taklitçi. Valla Uğur, tekrar söylüyorum. E, Şuradan bakalım. Heh, şuradan bakalım daha iyi. Evet, taklitçi. Evet, şuradan özelliklerini. İki tane çıktığı zaman moral bağlantı aktif oluyor. Sonrasında ne yaparsınız? Hedeflenen savunma silahını belli bir süreliğine taklit eder. Evet, süreyi arttırırsınız. Şurada birazcık talimname harcarsınız. Ve bunların hasarı da yüksek aynı zamanda. Hasar bonusu da var. Bir miktarda şu temel pasif yeteneğini yükseltirsiniz. Hasar bonusu da verirsiniz. Hasarı da artar. Taklit süresi de artar. Bu da çok rahat bir şekilde iş yapar. Özellikle son seviyeye gelirse işte bu en can alıcı nokta son seviye. Onun için de en az 5 tane mi 6 tane mi ne çıkması lazım yanılmıyorsam. O zaman işte ne diyor? Proto silahları taklit edebiliyor. Yani Simo'yu taklit edebiliyor. Şok ateşleyicisini taklit edebiliyor. Yani bütün proto silahları taklit edebiliyor. Cehennem topunu taklit edebilir. Ne bileyim lazeri taklit edebilir ya da mikrodalgayı taklit edebilir. Ama onun için de bir sürü kart lazım. Doğal olarak o da para demek arkadaşlar. Emo Koçak. Adnan abi ne haber abi demişsin. İyiyim. Teşekkür ederim Emo. Hoş geldin. Semih Bayram. Keşke anahtar kart sistemi en baştaki gibi olsaydı. Valla ilk başlarda gerçekten harikaydı. Her etkinlikte belli bir miktar etkinliğin tehdit seviyesine göre belli bir miktar kart veriyordu. Çok iyiydi. Sonradan bozdular işi. Of, bu ne ya? %160 birlik sağlığı var.
Şunu değiştir ya. Çok da öyle. Değiştirmem gereken şeyleri değiştireceğim. Uğraşmayacağım. Heh, bak mesela canımsın. İşte böyle gel ya. İşte böyle gel. İşte böyle gel. Bak buraya enerji emici demiş. Birliklerin her saniye temel tamam. Zihin kontrolü demiş. Acaba savaşçıyla saldırsak olur mu? Bir deneyeyim bakayım ya. Şuraya savaşçı deneyeceğim. Tamam. Tamam. Canımsın. İşte bu. Antalya'da Yalı'da maxlandı bugün kadro. 2 hesap max oldu demişsin. Keşke anahtarları en başta harcamasaydık. Valla ilk başlarda zaten biriktirmiştim ben. Anna'yı aldım. Anna, özellikle Anna gerçekten harika arkadaşlar. Yani Anna'sız bir hesap değildir. En azından şimdilik bana göre. Ve özellikle Anna'nın şu ekstra bombaları aktif olmalı. Yani en azından 2 tane çıkmış olması gerekir. Ve şu aktif ve pasif yeteneklerinde bir miktar yükseltin. Gerçekten harika iş çıkartıyor Anna. Evet, Springless. Bakalım. Hmm, gayet güzel. Bak buraya full meşale dalarız. Hatta buraya savaşçıyla da dalarız. Sıkıntı değil. Full meşale dalalım. Yani full meşale ancak böyle adalarda kullanıyorum. Yani mavi heykeli olmayan adalarda kullanıyorum. Buna rağmen bayağı zayiat verdirtirdi bana maşallah. Adnan Hoca'da Doom Fethi yok. Bende Doom Fethi var da Şaf aktif değil. Var. Şaf özelliği maalesef aktif değil. Şu birinci özellik aktif. Gözden kaybolma sanatı. Bir tane daha çıkarsa sandıktan şaf aktif olacak. Şaf aktif olduğunda şunları yükseltirim. Şaf randımanı. Savaş başına bir kez takımın yok. O önemli değil. Şu şaf randımanını da kesinlikle yükseltirim. Yeter ki bir kere daha sandıktan çıksın. Çıkma olasılığı var mı? Bir bakalım. Sıradan sandıklarda 55 tane bilet harcarsam çıkma olasılığı var. Buradan gelmez zaten de. Gelir mi bilmiyorum. Burada da 75 diyor. Canım benim ya. Biraz zor. Yani uzun süre gelmez. Danilo. Şuna bir bakalım. Taklitçiyi maxlarsak işin içinden çıkamayız. O para yatırmak gerekir ona. Gerek yok. Yani taklitçi uğruna para harcamam biraz mantıksız. Anna olsaydı belki ya da Linnea olsaydı belki ama taklitçi için şimdilik benim için gerek yok. Ve çok para harcadır arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım bakın. Lider al diyelim. Heh. 75
Elit lider. Mesela 75 %50 diyor. Yani 5 tane ya da 6 tane lider çıkabilmesi için bizim en az 75'i 5 ile çarpın arkadaşlar. 350, 25. Yani 5 ile çarparsak 6 ile çarpacağız pardon. 420, 450. Yani en az 450 tane bilete ihtiyacımız var. Bakın para anlamında hesaplayalım bakın. 450 bilet. 5.500 lira. 8.000 tane kart veriyor. Bununla da 4 tane sandık açıyorsun. Yani 40. 400 tane e, 40 tane mi yapıyor? Evet 10 kere satın alman lazım. En az 10 kere şunu satın alman lazım. Bunu da çarp 55 bin lira 60 bin lira gibi bir para yapar. Yani sadece bir elit lideri yükseltmek 60 bin lira arkadaşlar. Değer mi? Bana sorarsanız değmez. Sadece bir lider uğruna 60 bin lira para harcanmaz. Şunun aksesuarlarına bakalım. Tamam. Şurada mayınlar var. Lan bir tane mayın kaldı ya. Ya vicdansız şurada kaldı bir tane mayın. Heh, o kadar yayılım attık. Güzel. Aynen ikinci özelliğin açık olması lazım. Onun için de en az 3 kere Doom Fethi'nin gelmesi gerekiyor şarkı aktif edebilmek için. Bekleyeceğiz artık yapacak bir şey yok. İlerleyen günlerde çıkar da şimdilik bakalım. Lider etkinliğindeki ilerlemen nasıl öğretmenim? Lider etkinliğinde ilerlemem nasıl? Hmm. Buraya kadar gelmişim. 1025 yapmışız. Sonuna geldiğim zaman 5000 tane etkinlik altını olur. Onunla da şu 2000 tane kart parçacığı alırım. Aldığım kart parçacığı 2000 tane kart parçacığını direkt olarak 10 tane anahtar karta çeviririm. Şimdi şuna bir bakalım. Draco. Karargahın 18 hangi heykelleri kullanmalı? Karargah 18 Fatih. Hangi heykelleri kullanmalısın? Mavi ve yeşil heykel kullanma. 2 tane kaynak ödülü kullan. Bir tane sağlık heykeli kullan. Birlik sağlığı. Onu geri 2 tane ya da 3 tane gambot heykeli kullan. Gerisi birlik hasar olsun. Hatta benim videolarım var. Onları da izleyebilirsiniz. Ben sıfırdan hesap açmıştım yılbaşında. Takip edenler var. 21. karargaha kadar getirdim yılbaşında. Benim kanala gelirseniz oynatma listelerine tıklarsanız burada birçok oynatma listesi var. Farklı farklı asker gruplarıyla ilgili. Neydi o? Hızlı yükselme videoları var bakın burada. İkincisi olarak hızlı yükselme videolarında arkadaşlar buradan başlıyor.
Evet. 00 10 007 006 004 00. Evet. Bakın şuradan başlıyor. 001. Sıfırdan hesap açtım. Ve karargahı tek 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 karargah 4, karargah 6, karargah 7, karargah 8, 9, 10 derken karargah 18 miydi seninkisi? Evet, karargah 18'e gelelim. Evet, bakın karargah 18'de ben nasıl saldırılar yapmışım. Buradan izleyebilirsin. Karargah 18. Evet, karargah 18'den 19'a yükseltme yapmışız. Gemileri yükseltiyoruz. Mesela şuradan bir tanesini tıklatayım. Bakın bir tane birlik sağlığım var. 2 tane birlik hasarım var. 1, 2, 3, 4 tane gambot heykelim var. 2 tane de kaynak ödülü var. Yani bu videoları da izleyin. Bunları da izleyerek sıfırdan maksimuma en azından 21. karargaha kadar bütün videoları paylaştım. Zaten ondan sonrası size kalmış. Şunu da bir saldırı yapayım. Yani o videoları izleyin arkadaşlar. Gerçekten daha yeni. Ha, elit liderlerle ilgili çok fazla video yok. Ama onun dışında sıfırdan hesap açıp en azından karargah 20-21'e kadar rahatlıkla o videoları izleyerek kendinize göre farklı taktikler yapabilir ve farklı bilgilere sahip olabilirsiniz. Tavsiye ederim. Onu da açmayacaktım da çok ısrar edildi. Yani o videoları izleyin. Hangi karargah seviyesinde hangi heykellere sahip olmuşum, nasıl saldırılar yapmışım. Ben genelde küçük hesabımda ağır silahlı Zoka oynuyorum. Bol bol ağır silahlı Zoka oynadım zaten. Canımsın. Farid Rüstem. SL 1001. Yani taklitçi mi çıktı? Hayırlı olsun valla. Bir deneme yap. 300 kart kullandım. Doom fethi çıkmadı. Eyvah eyvah eyvah. 300 kart kullandım. Buna rağmen Doom fethi gelmedi. O kötü olmuş. Bende daha meşale aktif değil. Ha, Farid Rüstem. Meşale ha. Bir de şunu söyleyeyim. Elit liderlerin gelip gelmemesi ya da çıkıp çıkmaması ile elit lider olacak diye bir kaydı yok. Herhangi bir liderin. Örneğin meşale aktif değil mi şimdi sizde? Meşale aktif olmasa bile meşale liderini çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve oynayabiliyorsunuz da. Sadece meşale lideriyle oynayabiliyorsunuz. Ya da helikopter lideriyle oynayabiliyorsunuz. Ya da topçu lideriyle oynuyorsunuz. Bir gemiye sadece bir lider geliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela şu topçu aktif değil diyelim sizde. Bir gemi kaç tane maksimum kaç tane topçu alıyor? 3 tane. Eğer topçulardan herhangi birisinin liderini neyse şurada göstereyim ben size. En iyisi uygulamada göstereceğim. Bazı şeyleri anlatmak zor oluyor. Mesela benim küçük hesabım bu arkadaşlar. Küçük hesabımda cephanelik neredesin? Buradasın. Bakın helikopter aktif değil. Neden? 23. seviye karargah istiyor helikopter. Ya da MK aktif değil. Neden? 22 karargah istiyor. Ama liderlere baktığım zaman bakın helikopter lideri gelmiş. MK lideri gelmiş mi buna? Ha, bu tankçıymış. Bu da tankçı.
Mekal lideri gelmemiş. Ha, ben mekal lideri var zannetmiştim ama gelmemiş. Neyse önemli değil. En azından helikopter lideri gelmiş. Bakın helikopter kaçıncı seviye karargah istiyordu? 23. Benim karargahım ne? 21. Dikkat edin. Şuradan birlik seçeceğim. Bakın helikopter seçebiliyorum. Ama direkt helikopter seçemiyorum. Çünkü 23 seviye karargah istiyor. Ama liderini seçebiliyorum. Seç diyorum. Şunu hemen sadece lideri ekledi. Bakın dikkat edin. Normalde maksimum seviye gemilerde 2 tane helikopter olur. Ama aktif değilse helikopterlerin sadece lideri alıyorsanız bir tanesini alır. Örneğin 2, 4, 6 tane ağır silah var. Eğer ağır silahınız aktif değilse örnek olsun diye söylüyorum. Sadece bir tane lideri alır. Geri kalan boş kalır. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ama aradaki tek fark şu. Seviyesi 1 oluyor. Yani mesela herhangi bir saldırı yapayım. Şuraya saldır diyeyim. Beni rahatsız edecek ne var burada? Şunlar var. Roketler var. Tamam. Sadece birinci seviye arkadaşlar. O yüzden hasarı çok çok düşük. O da çok da saldırılarda çok fazla da işinize yaramaz. Yani birlikler aktif olmasa bile sorun değil. Liderleri gemilere alabiliyorsunuz. Şimdi eski haline geri getireyim. Evet Uğur Gökbörü Timi demişsin. Yani tim reklamı yapabilirsiniz arkadaşlar. Timlerinizin reklamını yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Şimdi ben şu saldırıları da yapayım da. Tamam. Canımız. İki tane gravür olunca artık bol bol ne kullanıyorum? Sürekli dediğim gibi karışık asker düzeni kullanıyorum. Tamam. Savunma çok güçlendi. Umarım bir sonraki güncellemede saldırı odaklı yükseltmeler gelir. Bu son güncelleme tamamen savunma odaklıydı. Canımız. Karargahın arkasını boş bırakmış. Evet. Şimdi şu arkadaşa bakalım. Yalnız o çok fazla sağlığı var. Değiştirelim.
Evet, film geldi. Tamam, biraz film çekelim. Güzel. Buraya saldırırız. Rahat rahat. Bak sen. Eyvah eyvah eyvah. İyice şaşırttırdı beni şuradaki şok. Şoktan kaçayım derken kahraman da gitti. İşte aksesuarların en kötü yanlarından birisi bu sis içerisinde ilerlerken doğal olarak seni görüyor. Sırf o şok yüzünden elim ayağıma dolaştı. Bir sürü zayiat verdik. Şimdi ya en kötü ihtimal proto birliklerle saldırırım. Sorun olmaz. Ama normal proto birlik kullanmadan da alabileceğim adalar varsa değiştiriyorum arkadaşlar. Ama mecbur kalırsam proto birlikte kullanıyorum. Yine sis içerisinde vuran aksesuar mı var? Evet. Tamam, güle güle. Canımsın. Şimdi tamam. Evet, kala kala 2 tane ada kaldı. Onlara da bir bakalım. Güzel. Saldır. Modifiye işimiz var. Sıkıntı değil. Splendid!
And ahoy! Jolly good! Hurrah! Bunların benim be. Tamam, burası da bitti. Valla bol mavili adalarda bazen güzel dizilime bağlı. Eğer savunmayı güzel bir şekilde dizmiş ise sıkıntı. Zor oluyor alması. Oha bak mesela. Al buyur buradan yak. 2862. Bunu değiştiririm de. Dur bakayım. 2800 2862 yani ilk 50'de değil ama ilk 50'ye yakın. Şimdi tekrar bakalım şu arkadaşa. %250 düz hesap. Birlik sağlığı var. %100 de hasar var. Ya anasını ya. Yememiş, içmemiş. Bir de aksesuarlara bakalım. İşte bak şu kötü. Şok atara şok engelleyici koymuş. Buraya protolarla saldıracağız. Evet. Operasyon ve proto şuradan da zırhlı helikopteri seçeyim. Şimdi saldırırım. İşte böyle zorlu adalarda proto birlik harcamak gerekiyor. %250 bina sağlığı var. %100 de bina hasarı var. Aa şey kullanmış bu. Eyvah. Bizim kahramanın özelliğini engelleyen bir özellik koymuş. Hadi. Bas gitsin. Tamam. Yanılsın bitti. %250 bina sağlığı, %100 bina hasarı. Ve bitti. İşte böyle güçlü adalar proto birlik harcamanıza neden oluyor. Ben mümkün olduğunca proto birlik harcamamak için ne yapıyorum? Bekletip değiştiriyorum. Sıralama kasanların timlerle alakaları yok zaten. Birçoğu da timde bile değil. Evet. Ada kaldı mı? Kalmamış. 118'i gördüysek ada kalmamış. Haritamız tertemiz olmuş demektir. Evet, 2361 madalyamız var. Sıralamaya bakalım. En azından global bir şey diyemem de yerelde kaçıncıyız? 68.yiz arkadaşlar. İlk 50'ye az kaldı. Yavaş yavaş ilk 50'ye doğru gidiyoruz. Evet. 187 tane de istikbarat toplamışız. Vallahi harika. Elimize kolumuza sağlık. Şimdi oyunda 65 67 levelim ve hep 80-85 adalar geliyor. Tozlu bile alamıyorum. Saldırılarım full olduğu halde düşürsem madalyaya işe yarar mı? Kolay kolay düşmüyor arkadaşlar madalya. Madalyaya düşürmek istiyorsanız yapacağınız iş karargahı öne koyun ve günlük sadece küçük adaları alın. Büyük adaları
Eğer çok güçlüyse biraz önce ben yaptım biliyorsun. Baktım hoşuma gitmedi değiştirdim. Baktım hoşuma gitmedi değiştirdim. Siz de bekletin değiştirin. Ama büyük adalara mecbur kalmadığın sürece saldırmayın. O şekilde bir miktar düşer zafer puanınız ama istediğiniz seviyeye kadar düşmez. Abi Adnan abi sen takviye yapıyorsun ya zayiat olduğunda onu nasıl elmassız hemen dolduruyorsun? Ben hızlandırmak isterken elmas diyor. Farit Rüstem. Anında eğitim diye bir şey var arkadaşlar. Şuradan Primum'a gelin. Anında eğitim var. 550 lira. Bunu alırsanız hiç elmas harcamadan ya da hızlandırıcı harcamadan birlikleriniz anında eğitilmiş olur. Ben 550 lira verdim. Şu anında eğitimi aldım. O yüzden öyle. Oo maşallah. Emircim hoş geldin. Nerelerdesin sen ya? Öldün mü kaldın mı? Unuttuk gittik seni. Rica ederim Ferit. Evet arkadaşlar var mı sormak istediğiniz, aklınıza takılan, merak ettiğiniz? Anahtar almayı unutmayın arkadaşlar. Bakın 3 tane anahtar kart artı 520 tane kart parçasını mutlaka ama mutlaka alın. Linki sayfaya ekledim. Oradan 3 tane anahtar parçası ama anahtar kart 520 tane de anahtar parçası hediye olarak hediyelerinizi alın arkadaşlar. Zaten linki de mesajlara sabitledim. Nerede de görebilirsiniz. Benim sayfadan yine benim sayfaya gelin. Şu gönderiler kısmı var. Gönderiler kısmına tıklayın. Hemen burada var zaten. Tıkladığınız zaman barkod gelecek. Barkodu da okutun. Alın ödülünüzü. Aynı zamanda arkadaşlar Boom Beach Wiki diye bir sayfa var. Burayı mutlaka ama mutlaka kaydedin. Burada her türlü sorunuza cevap var arkadaşlar. İngilizce olduğuna bakmayın. Çevir deyin Türkçe'ye ve bütün her şey Türkçe olarak karşınıza geliyor zaten. Anında eğitime çok zam geldi. Aşırı zam geldi maalesef. Evet arkadaşlar var mı son bir soru? Yoksa yayını kapatalım. 2 tane operasyon yaptık. Timimizin eline koluna sağlık. Gerçekten harika bir tim. İtalyanlar hala gelmemiş. Halen birinci sıradayız. İtalyanlar geldiği zaman ikinci sıraya düşeceğiz. Birazdan gelir vicdansızlar. Ama en azından uzun süre artık liderlik bizde. Yani globalde lider bizim tim. Evet. Teşekkür ederiz anahtar kartlar için estağfurullah halime. Seni izlemek keyif veriyor reis demişsin. Teşekkürler babaya. Sizler de zevk... Ha estağfurullah. Sizlerin sayesinde arkadaşlar sizler ne kadar sevgili, saygılıysanız ben de elimden geldiğince sizlere karşı o kadar sevgili ve saygılı olmaya çalışıyorum. Her şey karşılıklı biliyorsunuz. Ben de uzun zaman oldu demişsin. Algoritma çıkarttı karşıma. Aboneyim. Artı bildirim açık ama hiç önüme çıkmadın. İlginç. YouTube'un nasıl bir algoritması var bilmiyorum. Evet arkadaşlar teşekkür ediyorum. Elinize kolunuza sağlık. Yüreğinize sağlık. Yayınımızı burada sonlandıralım. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.